Eğer Nilüfer Hatun'un hikayesi dünyada birkaç sahneyle anlatılmak istenseydi bunlar hangileri olurdu? Aslında 2 sahne olabilir. Bir sahnede onu yine yapamam, kısıtlayamam. 2 sahne olabilir. Bir herhangi bir Orhan'la aşk sahnesi olabilir. Çünkü gerçekten çok büyük bir aşk yaşadılar ve hani tarihe yazılmış bir aşktı. Bakalım ikinci sahne hangisiymiş? İkinci sahnede Nilüfer'in bir tane sahnesi vardı. Beylerle beraber bir karar verdiği ve hani devlet işlerine de karıştığını belli eden bir sahne vardı. Bir de o olabilir. Çünkü en böyle baskın iki tarafı buydu. Sevgili Mahsin, bazı oyuncular rollerine seçtikleri bir hayvanla bağ kurma tekniğiyle çalışırlar. Senin Nilüfer Hatun'a hayat verirken özelliklerinden ilham aldığın bir hayvan var mı? Ben bunu çoktan düşündüm. Neden düşündüm? Çünkü biz aksiyon çalışırken aksiyon yönetmenimiz bize hep bu tüyoyla geliyordu. Kendinizi bir hani hayvan olarak düşünün. Hangisini karakterinizi yakıştırıyorsanız onu tutun aklınızda ve onun gibi olmaya çalışın aksiyon yaparken. Ve ben hayalimde bir siyah leopar canlandırmıştım. O yüzden benim için siyah leopar. Duyduğumuza göre bu leopar kullandığın bir eşyanda da varmış. Benim telefon kapağında olabilir. Dur bakayım. Benziyor muyum? Böyle yani tam o moddayken, leopar moduna geçtiğimizde aksiyon yaparken umarım benziyorumdur. Röportajlarımız bu hafta da sürüyor. Bunun hayallerine kavuşan bir Gonca Hatun ve Alaaddin Bey izliyoruz. Bir izleyici olarak sonrası için çok heyecanlıyız. Bir mücadelenin sonunda çekirdek bir aile olmanın verdiği mutluluğu tabii ki onlarda göreceğiz ama Gonca ile Alaaddin'de hep şey var. Bunu da seviyorum. İyi ve güzel bir şey olmadan öncesinde onun değerini ve kıymetini bilebilmek için birçok engel çıkarmış insanların önüne. Normal hayatta da bu böyle. Onlar da bunu yaşadılar. Belki de seyircinin gerçekten bu kadar çok sevmesinin sebebi de buydu. Kendilerinden biraz parçalar görebilmeleri. Bu sürenin sonunda istediklerine kavuşuyorlar. Minik tatlı çekirdekli aile oluyorlar işte. Bakalım Ömer Faruk Aran bu konuda neler söyleyecek? Alaaddin Bey'in en büyük yeteneği bence zekası tabii ki ve birçok konuda donanımlı bir adam Alaaddin. Gerek tıp konusu olsun, gerek hukuk olsun, gerek devletin işleyişi olsun. Birçok konuya hakim ve bilgili, donanımlı bir insan. Çok merhametli bence Alaaddin. Dizideki diğer karakterlere göre biraz daha merhametli. Özellikle ailesine karşı çok merhametli olduğunu düşünüyorum. Acaba Alaaddin Bey nasıl bir baba olacak? Ya Alaaddin'i ben şöyle görüyorum. Bence bir kız kardeş ya da herhangi bir kardeş Alaaddin gibi bir abisi olsun ister. Bir kadın Alaaddin gibi bir kocası olsun ister bence. Bir çocuk da Alaaddin gibi bir babası olsun ister gibi geliyor bana. Bence öyle yani. Oğlum. Ömer Faruk Aran ve Belgin Şimşek'e keyifli röportajları için teşekkür ediyor. Kuruluş Orhan'ın güzel oyuncusu Mahsin'in merhamet kendini hangi hayvana benzetiyor?